O kadını çatıda ilk gördüğüm an bunları yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmemişti. Şimdi hafızamı zorlayıp onu gördüğüm ilk andan itibaren neler yaşadığımı anlatmaya çalışacağım. 30'lu yaşlarda tek başıma yaşayan bir adamım. Hayatım uzun zamandır evle iş arasında geçip gidiyor. Günler birbirine karışıp geçti. İşe başlayalı ve bu eve taşınalı ne ara 6 ay geçti anlayamadım bile. Eve geldiğimde çoğu zaman bir şeyle uğraşacak enerjim kalmıyor. Bu yüzden ev fark etmeden biraz karışmış. Aslında titiz biriyimdir. İşlerimi başkasına bırakmam. Ama son aylarda yeni iş yeni ev derken tempoya yetişemedim. Geçen hafta sonu evde yeni bir düzen oturtmak için ilk adımı attım. Cumartesi sabahtan başlayarak baştan aşağı evi temizledim. Pazar günü de kalan işleri hallettim. Geriye sadece çamaşırlar kalmıştı. Biriktikçe birikmişler. Makineyi birkaç kez arka arkaya çalıştırınca çamaşırlar yığıldı. Evin içi askılık ve ıslak çamaşır dolsun istemedim. Bu yüzden apartmanın en üst katındaki ortak terasa asmaya karar verdim. Akşam kalan son yıkamayı da bitirince sepeti alıp yukarı çıktım. Kapıyı açıp terasa adım attığımda orada birinin olduğunu fark ettim. Terasın kenarında betona yakın yerde oturmuş bir kadın vardı. Sırtı bana dönüktü. Aşağıyı seyrediyordu. İlk anda apartmandan biri sanarak merhaba dedim. Sepeti yere bırakıp çamaşırlığı hazırlarken ona bakıyordum. Kadın dönüp bakmadı bile. Beni fark etmemiş gibi aynı şekilde aşağı bakmaya devam etti. Kadından bir tepki gelmeyince işime dönüp çamaşırları asmaya başladım. Gözüm istemsizce ona kayıyordu. Hala aynı şekilde kıpırdamadan oturuyordu. Hali bana pek normal görünmedi. Bir süre sonra hareket ettiğini fark ettim. Ayağa kalkmıştı. Terasın kenarındaki duvarın dibinde sırtı bana dönük bir şekilde duruyordu. Olduğum yerde kaldım. Elimdeki ıslak çamaşırla öylece baka kaldım. Durduğu yerden kendini bir anda bırakacakmış gibi bir hali vardı. Bunun düşüncesi bile beni endişelendirdi. Elimdeki çamaşırı bırakıp ona doğru bir iki adım attım. "Hanımefendi iyi misiniz?" diye seslendim. Cevap vermedi. Hala aynı şekilde aşağıya bakıyordu. Bu kez daha yavaş yürüyerek yüzünü görebileceğim bir açıya geldim. Gözleri karşıya sabitlenmişti. Kesinlikle normal görünmüyordu. Kendine bir şey yapmasından çekindim. Elimi ani bir hareketinde tutabilmek için yavaşça kaldırdım. Ona değmedim. "Lütfen oturun." diye seslendim. Kadın bu sözden sonra başını bana doğru çevirdi. İlk kez yüzüme baktı. Göz göze gelince "lütfen" diye tekrarladım. Hiç konuşmadan az önce oturduğu yere doğru eğilip yavaşça oturdu. Oturunca ben de rahatladım. Ama onu o halde bırakıp çamaşıra dönemedim. Az önce hiçbir şey yapmamış olsa bile tekrar deneyebileceği hissi içime yerleşmişti. Ne yapmak istediğinden emin olmam gerekiyordu. Biraz daha yaklaşıp tekrar "iyi misiniz?" diye sordum. Başını kaldırıp bana baktı. "İyiyim" der gibi başını salladıktan sonra tekrar önüne döndü. Bir şeyler söyleyip onu konuşturmak istedim. Ama bir anda ne söyleyeceğimi bilemedim. Rahatsız etmek de istemiyordum. Kadını apartmanda girip çıkarken hiç görmediğimi fark edince "Sizinle daha önce hiç karşılaşmadık sanırım. Hangi dairede oturuyorsunuz?" diye soru yönelttim. "Ben burada oturmuyorum." diye yanıt verdi birden. Cevap vermek için hiç beklememişti. Bu durum soru sormaya devam etmem için bana cesaret verdi. "Peki burada ne yapıyorsunuz? Yakınlarda mı eviniz?" Kadın bu kez sadece başını salladı. Ben de fazla irdelemedim. Ne soracağımı da bilemedim açıkçası. Bir süre sonra kendiliğinden konuşmaya başladı. Tam olarak ne anlattığını net bir şekilde aktarabilmem mümkün değil. Hatta dürüst olayım, o anda da pek anlamamıştım. Hayatın anlamsızlığına, insanların sürekli bir şeyleri beklediğine dair cümleler kuruyordu. Ama parçalıydı. Bir cümlenin nereye bağlandığı belli değildi. Bunun çok garip olduğunu biliyorum. Ama o kadınla ilgili kafamda tamamlanmayan yerler var. Bunu anlatacaklarım ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Sadece onunla uzun uzun konuştuğumuzu hatırlıyorum. Nasıl olduysa sohbete dalmışız.
Üşümeye başladığımı fark edince zamanın epey geçtiğini anladım. Benim için de her şey tuhaftı. Hatırladığım kadarıyla burada üşüyeceksiniz, daha ne kadar kalacaksınız gibi şeyler sordum. Yine net bir cevap vermedi. Ne yapacağımı bilemedim. Onu o halde bırakmak istemiyordum ama orada öylece duramazdık. Yanlış anlamazsanız burada üşümenizi istemem. İsterseniz içeri geçebiliriz. Birer kahve içeriz dedim. Teklif ederken sesimi özellikle yumuşak tutmaya çalıştım. Kadın hiç itiraz etmedi. Zaten kalkacakmış gibi ayaklandı. Birlikte merdivene yöneldik. Bu kadar kolay kabul etmesi garipti. Bu yüzden ben de özellikle güven verici davranmaya çalıştım. Önden yürüyüp kapıyı tuttum. Konuşurken mesafemi korudum. Yine de içimde adını koyamadığım bir huzursuzluk vardı. Eve girer girmez mutfağa yöneldim. Size kahve yapayım dediğimi hatırlıyorum. O sırada kadın salondaki koltuğa oturmuştu. Suyu ocağa koyup fincanları hazırladım. Arada bir kapı aralığından salona baktım. Hala aynı şekilde oturuyordu. Kahveleri alıp yanına döndüğümde de değişen bir şey yoktu. Fincanı uzattım, elini aldı. Bir süre sessizce oturduk. Kahvesinden içip içmediğini net hatırlayamıyorum. "Daha iyi misiniz?" diye sordum. Başını hafifçe salladı. "Eviniz tam olarak nerede?" diye devam ettim. "Yakınsa isterseniz sizi bırakabilirim." Bu kez gözlerini bana çevirmedi bile. Fincana baktı. Cevap vermeyince üstelemedim. "İstediğiniz zaman sizi istediğiniz yere götürebilirim." dedim. Yine aynı şekilde belli belirsiz başını salladı. Sonra kendi kendine konuşmaya başladı. Uzun kalamayacağından bahsettiğini hatırlıyorum. "Ne kadar kaldığımı anlamazsınız bile. İnsanlar bir süre sonra beni hatırlamakta zorlanır" gibi şeyler söyledi. O anda pek anlamamıştım. Hala neyi kastettiğini tam olarak anlayabildiğimi söyleyemem. Ben de bir şeyler söyledim. Tam olarak ne dediğimi şimdi çıkaramıyorum. Daha çok kendi kendime konuşur gibi ortamı normalleştirmeye çalışıyordum. Bir süre sonra onu yalnız bıraktım. Mutfakta kalan fincanları yerleştirdim. Sonra temizlikten geriye kalan ufak tefek şeyleri toparladım. Tekrar salona döndüm. Kadın koltukta yarı uzanmış halde uyuyakalmış. Bir süre kapının eşiğinde durup baktım. Üzerine ince bir battaniye örttüm. Uyandırmak istemedim. İçimde bir huzursuzluk vardı ama o an yapabileceğim başka bir şey olmadığını düşündüm. Belki uyuyunca toparlanır. Uyandığında da evine gitmek ister diye geçirdim içimden. Büyük ihtimalle o akşam iyi bir durumda değildi. Tuhaf ve kopuk davranmasının sebebini buna yordum. Bu düşüncelerle odama geçtim. Işığı kapatıp yatağa uzandım. Uyumadan önce aklımdan geçen son şey salonda yalnız uyuyan birini evde bırakmanın normal olmadığıydı. Ama yine de kalkıp kontrol etmedim. O şekilde uyumuşum. Gece bir ara gözlerimi araladım. Odanın kapısı yarı açık duruyordu. Kapının ardında birinin dikildiğini görünce ilkin ne olduğunu anlayamadım. Uykudan tam olarak uyanmam birkaç saniyemi aldı. Gördüğüm şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırken yerimden sıçradım. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Bu ne böyle diye düşünüyordum ki evde bir kadın olduğu aklıma geldi. Uykunun sersemliğiyle aklımdan çıkmıştı. Tamamen aklımdan çıkmış, kafayı yiyecektim diye mırıldandım. O sırada kapının önündeki süliyet geri çekildi. Kadın kapıdan uzaklaşıyordu. Yatağın kenarında oturup birkaç saniye kendime gelmeye çalıştım. Derin bir nefes aldım. Sonra su almak için mutfağa yöneldim. Aslında su bahaneydi. İçten içe kadını kontrol etme ihtiyacı hissediyordum. Koridordan geçerken salona baktım. Kadın koltukta uzanmış halde yatıyordu. Sırtı bana dönüktü. Üzerindeki battaniye de aynı şekilde duruyordu. Hemen de uyur vaziyete geçmiş. Sanki az önce kapının ağzında dikilen kendisi değilmiş gibi. Ne işi vardı odamın önünde diye aklımdan geçirdim. Belki de merak edip bakmış, uyandığımı görünce çekinip hemen yerine yatmıştı. Yatarken odamın kapısını kapatıp kapatmadığımı düşündüm ama hatırlayamadım. Su aldıktan sonra sessizce odama döndüm. Bu kez içeri girer girmez kapıyı kapattım. Yatağa uzandığımda nefesimin hızlandığını fark ettim. Göğsüm daralıyordu. Bir süre gözümü kapatamadım. O kadın
beni sandığımdan çok daha fazla korkutmaya başlamıştı. Sabah yataktan her zamanki gibi kalktım. Evden çabucak çıkmam gerekiyordu. Ayakkabılarımı giyip kapıya yönelirken gözüm salondaki koltuğa takıldı. Evde bir kadın olduğunu bir kez daha hatırladım. Yine unutmuştum. Bir an durup koltuğa baktım. Kimse yoktu. Battaniye de koltuğun üzerine katlanıp bırakılmıştı. İçimde bir rahatlama hissettim. Hızla diğer odalara göz gezdirip seslendim. Kadın gitmişti. Tam da düşündüğüm gibi. Uyuyup uyanınca kendine gelmiş ve çıkmıştı. Ama geceden kalan o tuhaf sahne, kapımın önünde dikilişi, aklımın bir köşesinde duruyordu. Geç kalmamak için evden çıktım. Yol boyunca onu düşünmeden edemedim. Nereden gelip nereye gittiği belli olmayan bir kadındı. Bu durum bana giderek daha tuhaf gelmeye başladı. Gün içinde hep aklımdan geçti. Çalışırken bile boş anlarımda söylediği şeyler geliyordu aklıma. Her seferinde eksik ve parça parçaydı. Akşam işten çıkıp eve dönerken de durum değişmedi. Kapıyı açtığımda yine koltuğa baktım. Orada otururkenki halini gözümün önüne getirmeye çalıştım. Ama görüntüsü bir türlü aklıma gelmiyordu. Üzerimi değiştirmek için içeri geçtim. Çatıda onu gördüğüm ilk anı hatırlamaya çalıştım. Terasta oturduğu anı. Oradaydı ama yine yüzü yoktu. Kadının varlığını hatırlıyordum. Konuştuğunu, evimde olduğunu, gece beni korkuttuğunu. Ama nasıl göründüğüne dair her şey silinmiş gibiydi. Sonra söylediği cümleyi hatırladım. İnsanlar beni hatırlamakta zorlanır demişti. Tüylerim diken diken oldu. Düşündükçe yaşananlar gerçeklikten kopuk gelmeye başladı. Sanki bir rüyamı hatırlamaya çalışıyormuşum gibi hissediyordum. Duşa girip suyun vücuduma çarpmasını istedim. Düşüncelerim dağılsın diye gözlerimi kapattım ve bir süre sadece suyun sesini dinledim. Çıktığımda biraz ferahlamıştım. Havluyla saçımı kurularken zihnim hala istemsizce kadının yüzünü tarıyor ama ulaşamıyordu. Havluyu başımdan indirdiğim anda onu karşımda gördüm. Korkudan nefesim geri kaçtı. Bir adım geri sıçradım. Daha da tuhafı, kadının yüzüne baktığımda onu ilk kez görüyormuşum gibi hissettim. Daha önce hiç görmediğim bir yabancıydı sanki. Ama aynı anda bunun o kadın olduğunu da biliyordum. Bildiğim birini ilk kez görmüşüm gibiydi. Bu çelişkiyi başka türlü anlatamıyorum. Ağzımdan ilk çıkan şey, "Sen gitmemiş miydin?" sorusu oldu. Kadın sakin bir sesle, "Gitmedim." dedi. "Sabah seni göremedim, gittiğini sandım." dedim. Karşılık vermedi. Yanı başımda öylece dikilmesi beni rahatsız ediyordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Aklımdan sabah lavaboda olma ihtimali geçiyordu. O yüzden fark etmemiş olma ihtimaline tutunmak istedim. "Lütfen beni içeride bekler misin?" diye ricada bulundum. Hiç itiraz etmeden odadan çıktı. Yatağın kenarına oturup nefesimi düzenlemeye çalıştım. "Bu ne böyle?" diye tekrarlıyordum. Kadının artık tehlikeli olabileceği fikri net şekilde aklıma yerleşmişti. Ama aynı anda olan biteni de anlamlandıramıyordum. Sabah yoktu, şimdi buradaydı. Belki de bilerek gizlenmişti. Geceki hali de tuhaftı zaten. Eğer bu doğruysa güvenilir biri değildi. Ne yapacağı belli olmazdı. Diğer yandan her şeyin bir yanılgı olduğu hissi bana delirdiğimi düşündürüyordu. Toparlanıp salona geçtim. Kadın pencerenin önünde durmuş, dışarı bakıyordu. "Artık seni evine bıraksam iyi olur." dedim. Duymamış gibi davrandı. Derin bir nefes alıp, "Ben de çıkacağım, önce seni bırakayım." dedim. Başını hiç çevirmeden, "Gitmemi mi istiyorsun?" diye sordu. "Kusura bakma, benim de işlerim var." diyerek karşılık verdim. Kısa bir süre sessizlik oldu. "Zaten daha fazla kalmayacağım." dedi. Sonra direkt kapıya yöneldi. Olduğum yerde durup onu izledim. Hiçbir şey söylemedim. Başka bir teklifte de bulunmadım. Sadece gerçekten gittiğini görmek istiyordum. Hiç vakit kaybetmeden kapıyı açıp çıktı ve arkasından kapattı. O sesle birlikte içimdeki gerginlik dağılmaya başladı. Derin bir nefes verip "Oh be!" diye bağırdım adeta. Kadının gitmesiyle birlikte üzerimden bir ağırlık kalkmıştı. Yine de aklım onda kaldı. Kapının kapanma sesi hala kulağımdaydı.
Yemek yedikten sonra çayımı alıp biraz televizyon seyrettim. Ama hiçbir şeye odaklanamıyordum. Beynim yorgun düşmüştü. Bir süre sonra yatağa geçtim. Uzandığım an uyumuşum. Gece bir sesle uyandım. Gözümü araladıktan sonra dikkat kesildim. İnce, hıçkırığa benzer bir ağlama sesi geliyordu. Çok derinden, sanki evin içinden değil de duvarların arkasından geliyormuş gibiydi. Bir an kadının kapının önünde oturup ağladığını düşündüm. Yataktan doğrulurken içimden umarım yanılıyorumdur dedim. Odamdan çıkıp dış kapının önüne gittim. Kapı deliğinden baktım. Koridor karanlıktı. Kapıyı açınca ışık yandı ama kapının önü boştu. Kulak kabartıp dinledim. Ses dışarıdan da gelmiyordu. Kapıyı kapatıp evin içinde dolaşmaya başladım. Salona, mutfağa göz attım. Ses vardı ama nereden geldiğini seçemiyordum. Allah'ım deliriyor muyum diye geçirdim içimden. Lavaboya gidip yüzüme su çarptım. Başımı kaldırdığımda ses kesilmiş gibiydi. Lavabodan çıkıp koridora adım atınca yine dinledim. Hiçbir şey yoktu. Odama döndüğümde kapıyı arkamdan kapatma ihtiyacı hissettim. Kapatıp yatağa döndüğüm anda karanlıkta onu gördüm. O kadın odamın içinde tam karşımda dikiliyordu. Yerimden sıçrayarak "Sen ne arıyorsun burada?" diye bağırdım. Geri geri adım atmıştım. Kadın konuşmadı, sadece bakıyordu. Sonra bir iki adım atıp üzerime doğru gelmeye başladı. Bağırarak odadan dışarı fırladım. Koridorun lambasını yaktım. Duvara yaslanıp bekledim. Kalbim göğsümü parçalayacak gibiydi. Odadan çıkmayınca istemeyerek de olsa ben odaya doğru yürüdüm. Artık bunun hiçbir açıklaması yoktu. Onu çıkarken görmüştüm. Eve girebileceği başka bir yer de yoktu. Odanın kapısından içeri baktım. Orada değildi. Bir anda içeri dalıp deli gibi odada onu aramaya başladım. Dolabı açtım, yatağın altına bile baktım. Sonra banyoya koştum. Salonu, mutfağı, her yeri dolaştım. Ev bomboştu. Oysa az önce onu görmüştüm. Tam karşımda, üzerime doğru geldiğini bile. Neydi o? Ben kimi getirdim evime diye kendi kendime sayıklıyordum. O geceyi zor atlattım. Sabah işe gitmek için apartmandan inerken alt kattaki dairenin kapısı açıldı. İçeri giren bir kadın gördüm. İstemeden aklımdan bu o muydu diye bir düşünce geçti. Durup kadının yüzüne baktım. Ama zihnimde karşılaştırabileceğim bir yüz yoktu. Onun nasıl göründüğünü bilmiyordum. O günden beri yakınlarda gördüğüm her kadını ona benzetiyorum. Apartmanın önünde, markette, yolda yürürken bir anlığına bu o diyorum içimden. O gece hayal mi gördüm bilmiyorum. Ama odamın içinde karşımda durduğunu, üzerime doğru geldiğini hatırlıyorum. Onunla ilgili hiçbir şey net değil. Evimde kaldığı anı bile tam net canlandıramıyorum artık. Ve her seferinde söylediği şeyleri hatırlıyorum. Uzun kalmam, insanlar bir süre sonra beni hatırlamakta zorlanır dediğini. Gerçekten de öyle oldu. Ama nedense onu hala yakınımda hissediyorum.''